Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ayırmışlardı. Artık Meatflix'in daha tanınır hale gelmesiyle birlikte o yönde de çok yardım alıyoruz. Çok şükür. Buradan hepsine çok teşekkürler. Güzel bir parçam var. Yağ dağılımı, mermerize yapısı gayet iyi bir parça. Vay 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 vay. Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yine büyük bir et yapacağız. Bir antrikot rosto hazırlayacağız. Son dönemde tavuk yaptık, hindi yaptık. Son tarifimizde balık yaptık. Son dönemde benim hatırladığım bir porterhouse steak var. Büyük et olarak yaptığımız. Her biri yaklaşık 1,3 kiloluk. 2 parçayı pişirmiştik o tarifte. Bugün yine büyük etlere geri dönüyoruz. 2,3 kiloluk kocaman bir antrikotumuz var. Onu rosto olarak fırında pişireceğiz bu sefer. Daha önceki antrikot rosto tarifimiz mangalda yapmıştık biliyorsunuz. O videoda söz verdiğim üzere tarifi fırında uygulayacağım. Ters mühürleme yapacağız. Fırında ters mühürleme nasıl yapılır? Aslında onu da paylaşmış olacağım sizinle. Harika bir yemek bizi bekliyor. Harika bir yolculuk bizi bekliyor. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki videomuz işte buradan başlıyor. Evet, sıra geldi eti fırına gitmeye hazırlamaya. Şimdi yukarıda birazdan göreceksiniz. Etin altına bir yuva yapacağız. Taze otlardan bir nest yapacağız. Ama üstünü de tabii ki zenginleştireceğiz. Üstünde de iyi bir kaplama olsun, güzel bir kaplama olsun istiyorum. Dolayısıyla burada şimdi onu hazırlayacağız. Yapacağımız şey şu. Şöyle gördüğünüz gibi 2 diş de şurada var. 4-5 diş sarımsak. Evet, sarımsaklarımız hazır. Üstüne şöyle, çok fazla değil, azıcık biberiye ekliyorum. Kuru biberiye. Fazla değil. Çünkü etin altına yapacağımız yuvaya da kullanacağız. Oradan da bir raiha alacak. Oradan da aromalanacak. Dolayısıyla çok fazla kullanmaya gerek yok. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar kekik. Hadi biraz daha koyalım. Kekik yakışır. Etimiz büyük bir et çünkü. Bu kadar 2 kilonun üstünde bir etle ben de bunu ilk defa yapıyorum. Daha önce daha küçük etlerle yaptım. Üstüne tabii ki hardal. Yani burada Heinz kullanıyorum ben yine. Burada bir market hardalı kullanmanız yeterli olur. Yani ayrıca bir Dijon hardalı vesaire bir şeye bence gerek yok. Şöyle 2 kaşık hardal ekledim. Üstüne şöyle göz kararı 1 kaşık, 2 kaşık, 3 kaşık. 3 kaşık da zeytinyağı girdim. Şimdi bunu bir karışım haline getiriyoruz. Eti hazırlarken ıslak dinlendirme yap. Vakumda 1 derece dinlendirdim eti. Ama dün gece 4 dereceye aldım. Biraz kendine gelmesi için. Bugün de bu işlemlere başlamadan yaklaşık 3 saat önce oda sıcaklığına gelmesi için dolaptan çıkarttım. Oda sıcaklığına gelmesi etin önemli. Aksi takdirde üstünde iyi bir mühürleme, iyi bir crust, iyi bir dış tabaka yakalayamayabiliriz. Yakalamamız çok zor olur. Dolayısıyla etin mutlaka oda sıcaklığına gelmiş olması lazım. Dışarıya aldığımda da üstüne tuz ilave ettim. Tuz ekledim ki etin dışındaki kabuk birazcık sertleşsin. Biraz mühürlenmeye, kabuklaşmaya hazır hale gelsin. Ama yine de şimdi bunun için de biraz tuz ekleyeceğim. Çünkü az gelmiş olabilir. Şöyle Maldon'un deniz tuzunu kullanıyorum ben. Gerçekten çok iyi performans veren bir tuz. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Biraz daha zeytinyağı. Biraz koyu oldu. Çok kalın bir tabakaya gerek yok zaten. Antrikotu kaplayacağımız böylece hazır. Etin bu tarafı daha az yağlı, bu tarafı biraz daha yağlı. Yağlı kısmı üste bırakacağım ki pişerken eriyen yağlar aşağıya doğru aksın ve etin lezzetini arttırsın. Güzel bir parçam var. Yağ dağılımı, mermerize yapısı gayet iyi bir parça. Bunu özellikle seçip beğenip almıştım. Sağ olsun kasap arkadaşlarım, kasap kardeşlerim bunu bana ayırmışlardı. Artık Meatflix'in daha tanınır hale gelmesiyle birlikte o yönde de çok yardım alıyoruz. Çok şükür. Buradan hepsine çok teşekkürler. Üst kısmına sürüyorum sadece karışımı. Çünkü alttan zaten dediğim gibi yuvadan gerek katkıyı alacak. Yuvada yapacağımız taze ot yuvasında etin altına yerleştireceğimiz taze biberiye, taze kekik ve sarımsak olacak. Ve zeytinyağı ile hepsinin bir araya gelmesini sağlamaya çalışacağız. Çok güzel olacak. Otlarla, taze bitkilerle et her zaman iyi sonuç veriyor. Şöyle yan taraflarına da sürelim. Taze otlarla beslenen, taze otlarla yetişen, organik koşullarda yetişen hayvanların lezzeti her zaman
zaman daha farklı. Onları pişirmede de yine taze otlara, doğal lezzetlere değer verirsek gerçekten iyi sonuç alıyoruz. Evet, işte bu kadar. Etimiz fırına gitmeye hazır. Fırına girecek. Fırında uzun bir pişme bizi bekliyor. Ters mühürleme yapacağız demiştim. Yapacağımız şey şu. Termometre takacağız ve etin iç sıcaklığı 40 dereceye gelinceye kadar 120 derecede, fırının sıcaklığını 120 derece ayarlayıp pişireceğiz. 40 dereceye geldikten sonra fırından alacağız. Bir 15 dakika et dışarıda dinlenecek. Dinlenme süresinde kendi iç sıcaklığıyla bir 5 derece daha kazanacaktır. Biliyorsunuz hep söylediğim gibi dinlendirmek önemli, eti bekletmek önemli. Bekleme süresinde 5 derece daha kazanacağını hep hesaba katmak lazım. Çünkü etler, yani bunlar araba gibi çalışan, frene basınca duran mekanizmalar değil. Etin iç ısısı ivmelenerek artıyor. Sonrasında birden düşmüyor tabii. O da bir zaman alıyor. Bir 10 dakika içinde eti bekletirken yine 5 derece alacağını hep hesaba katmak lazım. 120 derecede 40 dereceye gelinceye kadar pişireceğiz, bekleteceğiz. 45 dereceye geldiğinde termometreyi çıkartmayacağım içinden. Tekrar fırına girecek. O zaman fırını en yüksek sıcaklığa ayarlayacağız. 250 dereceye ayarlayacağız ve ardından da iç sıcaklığı 57-58 derecelere gelinceye kadar pişireceğiz. 58 dereceye geldiğinde fırından alacağız. 25-30 dakika sonrasında dinlenmesi lazım, beklemesi lazım. Böylece et kendine gelecek, et kendini toplayacak. O dinlenme süresi çok önemli. Aksi takdirde eti kestiğiniz anda dinlendirmeden fırından aldığınız ya da mangaldan aldığınız bir eti keserseniz, dinlendirmeden direkt dilimlemeye geçerseniz et içindeki bütün suyu salar. Dolayısıyla bütün emeğiniz, çabanız boşa gider. Bütün aslında mesele eti pişirirken içindeki suyu, içindeki lezzeti koruyabilmek. Bunu yapabilmek için de pişmeden sonra mutlaka dinlendirmek gerekiyor ki et bir kendine gelsin. Pişme esnasında etin içindeki su dışarı çıkmaya çalışıyor. Dışarıya doğru bir yoğunlaşma yaşıyor. İşte sonrasındaki dinlendirme süresinde bekletirken o su yerine geri döner. O esnada kesmemek, bekletmek, dilimlememek bu bakımdan çok önemli. Hadi gelin şimdi yukarı gidelim. Etin altındaki yuvasını hazırlayalım, fırına verelim ve pişme işlemi başlasın. Evet, etin yuvasını yapmaya geldi sıra. Aslında yapacağımız şey çok basit. Taze biberiye ve taze kekik, 2'şer paket. El üstün taze otlarını kullanıyorum ben. Çok iyi performans veriyor. Otları böylece yerleştirdik. Kabuklarını soymaya falan gerek yok. Sadece şöyle içine bir kesik atın, kırın, geçin. Zaten bunları yemeyeceğiz. Bunları bir aroma versin diye koyuyoruz. Evet, şöyle yerleştirdik. Üstüne tabii ki zeytinyağı dolaştırıyoruz ki yanmasınlar cayır cayır. Sularını saldıklarında bütünleşebilecekleri bir şey olsun. Yaklaşık yarım bardak zeytinyağı girdim tepsinin içine. Şimdi artık ateşe gidiyoruz. Henüz ateşe gitmiyoruz. Yapmayı unuttuğum bir şey var. Termometreyi takmadım. Ben de diyorum neyi yapmadım? İşte bunu yapmadım. Termometreyi takacağız. Şöyle etin ortasına gelecek şekilde şöyle göz kararı, yani şuraya kadar bir noktadan kerteriz almanız lazım. Etin içine giriyorum. Şu an ortasında. Böylece bu termometre ile etin iç sıcaklığını takip edebileceğiz. Evet, fırına gidiyoruz. Evet, fırın hazır. İlk önce yuvayı giriyoruz. Yuva tamam. Ve et fırına giriyor. Et fırına girdi. Gördüğünüz gibi tam yuvanın üstünde. Termometremiz burada. Şu an 11 derecede. Ve etimiz 40 dereceye geldi. Takip termometresinde 40 dereceyi gördük. Artık fırından alacağız. Eti fırından aldık. Fırını 250 dereceye getiriyoruz. Yani fırınınız burada maksimum kaça çıkıyorsa o. 300'e çıkıyorsa 300'e alın. Çünkü son mühürlemesini, kapanışını yapacağız. İşte bundan bahsediyorum. Eti 40 derecede fırından aldık. Şu an dinleniyor. Bakın. Birkaç dakikadır dışarıda, fırının dışında. Şu an çok iyi gözükmüyor biliyorum. Ama dışındaki kaplamasını henüz yapmadık. Yüksek ateşte birazdan bir crust oluşturacağız. Ama çok daha güzel gözükecek. Ama lezzetinin muhteşem olduğundan emin olabilirsiniz. Birkaç dakika dışarıda bekledi ve 40 derecede aldığımız etin iç sıcaklığı 45 dereceye geldi. Dolayısıyla et ateşten aldıktan sonra da pişmeye devam ediyor. Muhteşem olacak. Yola devam ediyoruz. Evet, fırın 250 derecede, üst ızgara açık ve yine fanlı modda çalışıyor. Şimdi eti içeriye tekrar gönderiyoruz. Et durduğu yerde yaklaşık 15 dakika dışarıda kaldı. 9 derece kazandı. 58 derecede eti fırından, ateşten aldım. Nar gibi kızardı. İçindeki yağlar da etin pişmesinde yardımcı oldu.
oldu. Şimdi gördüğünüz gibi harika bir crust oluştu, tabaka oluştu dışında. Şimdi bu şekilde bekleyecek. En az bir 15 dakika, hatta 20 dakika bu büyüklükte bir etin 20 dakika beklemesi gerekir. Ardından tadıma geçiyoruz. Ta 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 tam. Evet ve sıra geldi tadıma. Artık işin her zaman olduğu gibi, hep söylediğim gibi en keyifli kısmındayız. Etimiz hazır. Şimdi bir tadım yapacağız. İlk tadımı her zamanki gibi ben yapıyorum. Şöyle büyük bir et olduğu için şöyle döner bıçağı kullanarak keseceğim. O kadar yumuşak ki. Vay 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 vay. Nefis gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle şu tarafından alayım. Şöyle bir parça da hazırlayayım. Belki biraz sonra misafirlerim olabilir. Şunu ben alıyorum. Dışındaki kabuk ve o kabukla birlikte gelen tatlar muhteşem. Et zaten çok lezzetli bir etti. İyi bir antrikottu, dinlenmiş bir antrikottu. Onu doğru yöntemle pişirdik ve lezzetini üstüne yaptığımız kaplamayla ve taze ot yatağıyla geliştirdik. Gerçekten çok nefis oldu. Şimdi bir tadım daha yapalım mı? Tadıma kimler gelsin? Tadıma çocuklar gelsin. Çocuklar buralarda mısınız? Hani? Hoş geldiniz. Merhaba. Lal. Merhaba. Merhaba Lal. Ne zamandır tadımlarda yoktun? Heyecanlı mısın? Evet. Harika. Hadi sen? Şunun bir tadına bakalım çocuklar. İlk ben. İlk ben. Tamam. Diyeceğim. Önce Lal'e veriyorum. Şöyle küçük Kocaman var. bir parça. Bu çok büyük babacığım. Sana küçük verelim birazcık. Bana da tadını çok merak ediyorum. Tamam, yemekte de yiyeceksin zaten. Şimdi sadece tadım yapıyoruz. Al bakalım. Tamam evet ama nasıl olacak? Al bakalım. Evet. Sıcak. Nasıl? Müthiş kapatmayı unutmayın. Çünkü zaten senin... Dur kız. Masato. Zaten senin masak dedi. Masat bıçakları bilemeye yarayan bir şey. Masat çok faydalı bir şeydi. Hadi nasıl? Güzel. Beğendin mi? Bayıldım. Güzel olmuş mu? Hı? Evet. Like atsınlar mı bizi izleyenler? Beğensinler mi? Evet. Abone olsunlar mı hala Evet. abone olmayanlar? Hı? Evet. Videoyu düğmeyi de açın. Evet, videolara abone olun ve bildirim zilini açın, değil mi lan? Evet. Tamam, harika. Evet, ilk defa bir bonus track bu hafta paylaşalım. Masat'tan bahsettik. Az önce Lal tadım esnasında gösterdi. Masat nasıl kullanılır? Bu hafta bir bonus track olarak, bir parça video olarak onu göstereyim sizlere. Aslında çok kolay. Öncelikle şunu söyleyeyim. İyi bir bıçak kullanmak istiyorsanız iyi bir masat kullanmanız lazım. Piyasada birçok basit bileylemeye yarayan birçok basit alet var. Onlar iyi sonuç vermiyor benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla masat, bıçakla çok işiniz oluyorsa masat gerçekten gerekli. Ben bunu Pirge'den almıştım. Bu da Pirge'nin bir bıçağı. Hatta üstünde Meatflix yazar. Çok basit aslında kural. Şöyle masatı dik tutuyorsunuz. Bıçağı 90 dereceyle üstüne getiriyorsunuz. Şöyle bir kere kırıyorsunuz. 45 dereceye indiniz. Bir kere daha onun yarısı kadar indiğinizde şu yaklaşık 22,5 derece yapar. Bıçakla masatı 22,5 derecelik açıyla bir araya getirmeniz harika bir keskinlik sağlayacaktır. Bu da bu haftanın küçük bir bonus bilgisi olarak sizlerde bulunsun. Hatta şöyle bir arada gösterelim. Ta-da-da-dam. Böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Epeydir bu büyüklükte bir et yapmamıştım. İyi oldu. Gerçekten pişirirken ben de çok keyif aldım. Yerken de çok beğendik. Tadım esnasında çok beğendik. Dilerim sizler de fırında böyle büyük bir rosto yapma, deneme imkanı bulursunuz. Ters mühürleme gerçekten iyi sonuç veriyor. Ters mühürlemede aslında etin içine önce istediğimiz sıcaklığa getirip sonrasında dışını pişirme, dışını kabuklandırma, crust oluşturma imkanı buluyoruz. Bu bakımdan aslında reverse searing, böyle büyük etler pişirirken benim her zaman tercih ettiğim bir yöntem. Böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız bu video ile birlikte abone olmanız bizi çok mutlu eder. Bildirimleri açarsanız, zile basarsanız YouTube yeni videolar yüklediğimizde size ayrıca haber verme imkanı bulacaktır. Böylece hiçbir videomuzu kaçırmazsınız. Bu videodan hoşlanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız, yakınlarınız varsa onlarla da paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü ne diyorduk? Her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni videolarda, yeni içeriklerde Meatflix'te yeniden görüşmek üzere. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen gel bakalım. Çok tazeymiş. Koparamıyorum bile. Sadece şu otlar 30 lira verdik. Köyde yaşasak kenardan, sağdan, soldan toplarsın. Astık, asamadık, asacağız, asamıyoruz.
Lal dur yavaş kızım. Hepsini hep birlikte yiyelim. Tamam mı? O arada bir şeyi kırmazsak babacığım. Memnun olurum.